Herkese merhaba. Ben Gönül Bıyıklıoğlu Uysal. Bugün Molpet'in 3D bariyerli pet diye geçiyor bu. Bu petle benim tanışmamı sağlayan arkadaşlarımın yorumlarını buralara bir yerlere koyuyor olacağım. Çok teşekkür ediyorum bu peti incelememi istedikleri için. Gerçekten bu pet hani belki mor rengiyle görüyordum ama hiç almadığım, denemediğim bir petti. Aldım, denedim. Şimdi de birlikte bakacağız nasıl olduklarına. Ve ben de deneyimlerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Alışverişimi videonun en başına koymuştum. Üçünü de gittiğim markette bulabildim. Bu bir şanstı. Bazen bulunmuyor çünkü her pet boyutu biliyorsunuz. Şimdi İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Bu pedin en küçüğünde bile yoğun günler ve gece yazıyor ve adına da uzun diyor. Hani 3 boyu var. Şöyle. Birincisi uzun, ikincisi gece, üçüncüsü süper gece. Yani uzun bir pet. Beklentimiz o yönde. Bakalım çıkınca da karşılaştıracağız zaten. Özellikle geceleri ya da yoğun günlerinizde gerçekten tercih edilebilir bir pet. Deneyimimi önce açayım bunları, oradan sizinle de paylaşayım. Şimdi bu ilk boyu, bunu ben açarak kullanmıştım. Şöyle göstereyim. Bu da burada. Bu arada şöyle uyarıları da var. Çıkardık. Tarihine de bakalım mı? Şuradan göstereyim tarihini de, bakın. Daha önce tarihle ilgili bir videom vardı. 28/3/2022'de üretilmiş. Explain son kullanım tarihi demek biliyorsunuz. 3/2025'e kadar da kullanım süresi var bu pedin. Şimdi bu ilk pedimizdi, ilk boyumuzdu. Şöyle çıkaralım. İkincisi, evet, bunu birlikte açalım. Bu boyu açmadım. Bu boyu denemedim. Diğer iki boyu denedim. Şurada buradan açınız diye zaten uyarısı var. Her pet paketinde olduğu gibi çizgili yerden çektiğimizde evet çok kolay açılıyor. Ve ikinci boyumuz, gece boyu diyordu buna. Şöyle yapalım. Üçüncü olarak da süper gece miydi? Evet, süper gece boyunu çıkarıyoruz. Bunu ben denedim. Şöyle, evet. Bunları şu kenarları alarak şimdi açalım. Ve her boyu görelim. İlk olarak en küçüğünü açıyorum. Kendi içinde en küçüğü. Evet, kolay açılıyor. Dışı naylon değil, böyle bir pamuksu bir malzeme mi diyeyim artık. Buna ne deniyor bilemiyorum. Tül gibi bir malzeme var dışında, öyle söyleyeyim. Bak, bu en küçüğü. Ama en küçüğü bile bir hayli uzun. Ve her zaman olduğu gibi açılma tarafı ön. Arkaya zaten şu şekilde yıldız koymuşlar. Buradan da anlayabilirsiniz bu bölümün arka olduğunu. Ve şu genişlikten. Evet. Şimdi bunu böyle bırakayım. İkinci boyunu açalım. Açtık. Bakalım. Evet, ikinci boyda şunda da aynı şey çıkacak. Benim buraya linkini koyuyor olurum yukarıya. Açıklamaya da bırakırım. Uzun pet nasıl takılır diye bir videom vardı. Orada anlatıyorum. Çünkü bunlar çift takmalı. Çift uzun oldukları için çift yapıştırma bölgesi yapmışlar. Burası ve burası. Şimdi sonuncuyu da açalım da ondan sonra ayrıntılara geçeyim. Bu da en büyük süper gece olan boyu. Bu kameraya sığmayacak bir aile büyük. Bunun da aynı şekilde arka tarafı var. Bundan anlatayım. Şöyle burayı açmak istiyorum. Yapışkanı güzel bu arada. Şöyle gösterdik. Bariyer ne? Bariyer dedikleri bu pette
şu yapı, bakın belli oluyor mu, şöyle göstermeye çalışıyorum. Şu yapı. Burada daha net göründü. Taktığınız zaman şu gerginlikte şöyle taktığınızda bunlar havaya kalkıyor şu şekilde. Yani pedi çıkarırken de bunların bu şekilde kenarlarında bir duvar gibi durduğunu, teninize yapıştığını, hani nasıl diyeyim, bebek bezlerinde de var aslında. Bebeğiniz varsa ya da bebek bezi gördüyseniz şu kenarlardaki bebekteki gibi, hani bunları içine kıvrılmasını istemeyiz bebek bezini takarken ki bebeğin çişi dışarı kaçmasın diye. Aynı mantığı bu pedede yapmışlar. Fazla kanamanın dışarıya yandan sızmaması için buraları bu şekilde bariyerlemişler. İşe yarıyor mu? Evet, ben yoğun günde kullandım ve pedi inceledim kullanım sonrasında. Bu kenarlara kayan hiçbir şey bu bariyerden ileriye geçmemiş durumdaydı. Onu söyleyebilirim. Bu da arka yapışma bölgesi. Burası iç çamaşırınızın arka geniş bölümüne şöyle düz olarak yapıştırılacak. Evet, o videoda yerinde de gösteriyordum zaten. Şu öndeki kanatları çamaşırın ön tarafından ince tarafına geçirip yapıştırıyoruz pedi. Arka tarafındaki şu yapışkanları da, burada da yapışkanlar var. Sesi gelsin istiyorum. Bu yapışkanları da çamaşırımızın arka bölümüne yapıştırıyoruz. Bariyerler buraya kadar da geldiği için sızacak olan ya da akacak olan her şeyden sizi koruyabilir. Güzel düşünülmüş bir pet gerçekten. Bunun yanında şu üst dokusunu ben çok beğendim. Onu söylemek istiyorum. Taktığınız zaman hani böyle bir soğuk plastik gibi bir yapı hissi vermiyor. Gayet yumuşak ve rahat bir hissi var teninize dokunduğu zaman. Onu söyleyebilirim. O yönden de pedi beğendim. Ve şu yapıştırma bölümleri, biliyorsunuz bazı petlerde yapışık gibi görünüyor ama pedi çıkardığınızda böyle üst bölüm geliyor. Biraz rahatsız edici bir durum oluşuyor. Fakat bunda gayet güzel yapılmış bu yapıştırma ya da dikiş bölümleri diyeyim. Herhangi bir üst tabakanın yukarı çıkması gibi bir durum yaşamıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Evet, bu petle ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Başka petler hazırlığım var inceleme konusunda. Başka petlerle ilgili de devam edecek henüz bu seri. Çünkü çok fazla gerçekten pet varmış. Hatta şeyi de planlıyorum. Bu pamuksu kumaşlardan yapılan petler var ya, onları da incelemeyi planlıyorum. Hani bu fabrika ürünü petleri değil de doğal petleri kullanabilir miyiz yönünde bazen sorular ya da fikirler oluyor. Bu arada kendi adıma ben petlerin, hani bu fabrika petlerinin üretilmediği dönemde ilk regilini yaşamış birisiyim. Yani pamuklu bezleri kullanmış birisiyim. Onunla ilgili de deneyimimi o videoda paylaşıyor olacağım. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.